Arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde geçen gizemli, büyüleyici ve etkileyici bir halk efsanesi olan Sisler içinde Kayıp Köy ile alakalı bir video hazırladık. Videoyu sonuna kadar izlemenizi ve videoya like atmayı, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Karadeniz dağlarında zamanın unuttuğu bir yer var. Adı Zerenköy. Haritalarda yok, tabelası yok ve bilenler artık konuşmuyor. Rivayete göre Zerenköy sadece 100 yılda bir ortaya çıkar ve yalnızca bir gece boyunca görünür olur. O gece köyün yolu sisin içinden belirir. Ama oraya giren geri dönemez. Çünkü Zeren seni çağırmaz, seni seçer. Bu, Asya'nın kaderiyle yüzleştiği geceye ait bir hikaye. Karadeniz'in sisli dağlarının arasında bir köyün kaybolduğuna dair esrarengiz bir hikaye dilden dile dolaşıyordu. Sisler içinde Kayıp Köy olarak adlandırılan bu yer, korku ve gizemle dolu bir masal haline gelmişti. Köyün kayboluşu bir gece ansızın gerçekleşti. Yerleşim yerinin olduğu alan sakinleriyle birlikte bir gecede kayboldu. Ve geriye sadece izlerini arayan insanların korkulu fısıltıları kaldı. O gece sakinlerinin köyün etrafında garip ışıklar gördüğü, tuhaf sesler duyduğu ve ardından bir anda her şeyin kaybolduğu anlatılıyordu. Kaybolan köy o günden beri ne bir iz ne de bir kanıt bırakmıştı geride. Yıllar geçtikçe sisler içinde Kayıp Köy efsanesi halk arasında daha da büyüdü. Köyün kayboluşu, köylülerin belki de doğaüstü güçlerle karşılaştığına dair spekülasyonlara neden oldu. Kimileri yeraltı sularının köyü yuttuğunu, kimileri ise gizemli varlıkların köyü ele geçirdiğini söylüyordu. Ancak gerçek hala bulanık bir sis perdesiyle örtülüydü. Kayıp Köyü efsanesi zamanla bölgenin kültürel mirasının bir parçası haline geldi. Korku ve merak dolu bu hikaye, Karadeniz'in sisli dağları arasında dolaşan ruhları çağrıştırırken, insanları da doğanın gizemine karşı büyülü bir hayranlıkla dolduruyordu. Her gece Kayıp Köy Zerenköy'ün hayaletlerinin hala dağların derinliklerinde dolaştığına dair anlatılar, yerel halkın hafızasını sonsuza kadar etkilemişti. Karadeniz'in iç kesimlerinde, dağların sisle kucaklaştığı yerlerde bir köy vardı, Zerenköy. Bu köyün haritada yeri yoktu, tabelası bile yoktu. Yolunu bilenler ise artık anlatmaz olmuştu. Çünkü Zerenköy her yüzyılda yalnızca bir gece ortaya çıkardı. Ve o gece bir yabancı köye girerse bir daha geri dönemezdi. Köylüler efsaneleri anlatmazdı. Ama yaylacı çobanlar ateş başında şu cümleyle başlardı hikayeye: Zerenköy'e giren ya kaderini bulur ya da sonsuza dek kaybolurdu. Yıl 2015'ti. Genç bir doğa fotoğrafçısı olan Asya, Karadeniz yaylalarını gezmek için İstanbul'dan yola çıkmıştı. Drone'uyla dağları çekiyor, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşıyor ve fenomen oluyordu. O gece Sis Dağı'nın eteklerine kamp kurdu. Sabah erkenden drone'unu uçurmak için tepeye çıktı. Ama sis öylesine yoğundu ki sadece birkaç metre ötesini görebiliyordu.
Tam geri dönmeyi düşünürken sisin içinde tahta bir tabela belirdi. Tahta tabelada Zerenköy 2 kilometre yazıyordu. Asya'nın yanında bulunan haritasında böyle bir yer yoktu. Ama merakı ağır bastı. Bastığı toprak yumuşak, hava serin, kuş sesi duyulmuyordu. Giderek bir sessizlik çöktü. Birden karşısına yaşlı bir kadın çıktı. Sırtında sepet, gözlerinde sis gibi donukluk vardı. "Evlat, Zeren'e mi gidiyorsun?" dedi kadın. "Bilmiyorum, sadece bakacağım," dedi Asya. "O zaman gece çıkmadan dön. Gölge uzarsa yolun kısalır ama çıkışı unutursun." Kadın bu gizemli sözleri söyleyip sisin içinde kayboldu. Asya yürüdü, yürüdü ve nihayet köy göründü. Zerenköy, zamanın unuttuğu taş evlerden oluşuyordu. Evlerin pencerelerinden dumanlar tütüyor, çanlar çalıyordu. Ama köyde hiç ses yoktu. İnsanlar vardı ama konuşmuyorlardı. Gülüyorlardı ama gözleri ağlıyordu. Köy meydanında devasa bir taş saat vardı. Yelkovanı dönmüyor, sadece akrep altıyı gösteriyordu. Bir çocuk yaklaştı. "Yabancı mısın?" "Evet," dedi Asya. "O zaman saat 6'yı vurunca gitmen gerek. Yoksa buraya bağlanırsın. Ruhun burada kalır. Bedenin de yavaş yavaş silinir." Asya ürperdi. Bu bir tiyatro muydu? Efsane mi yaşıyordu? Köyün içini gezdikçe tuhaflıklar arttı. Her evde aynı kadın fotoğrafı vardı. Her çocuk aynı şarkıyı mırıldanıyordu. Sis geldi, vakit bitti. Zeren uyur, zaman gitti. Bir evin kapısı açıktı. İçeri girdi. Eski bir sandık buldu. Sandığın içinde kendi çocukluk fotoğrafı vardı. Fotoğrafın arkasında şu yazı yazıyordu: "Asya Zeren'in son çocuğudur." Asya fotoğrafın arkasındaki yazıyı okuduktan sonra dondu kaldı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Evden çıkarken köy meydanındaki devasa taş saat birden çok yüksek sesle 6 diye vurdu. Yerden hafif bir uğultu yükseldi. Gökyüzü mora dönmeye başladı. Köylüler birer birer evlerine kaçtı. Sanki gölgeler uzuyor, evler eğiliyordu. Asya koştu, kaçmaya çalıştı ama tabelayı bulamıyordu. Sis yoğunlaştı, Zeren'in sınırı kapanıyordu. Tam o sırada yaşlı kadın tekrar belirdi. "Görmen gerekeni gördün. Seçim yap şimdi, gerçeğe dön ya da unutulmuşlara katıl." "Ne gerçeği?" diye sordu Asya. Kadın bastonunu yere vurdu. Her şey gözlerinin önünden geçti. Asya aslında o köyde doğmuştu. Ailesi bir zamanlar oradaydı. Ancak köy lanetlendiğinde onu dışarı çıkarmışlardı. Ama ruhu hala bağlıydı. Şimdi Zeren onu geri çağırmıştı. Asya gözlerini kapattı ve tek bir cümle söyledi: "Ben seçmiyorum. Gerçek beni seçsin." Dağların sisleri çekildiğinde ertesi sabah bir dağcı ekibi Sis Dağı'nda terk edilmiş bir kamp çadırı buldular. Çadırın içinde sadece bir kamera, bir de çanta vardı. Kamerayı kontrol ettiklerinde
kamerada sadece sisin içinden geçen bir köy silüeti kaydedilmişti. Sisin içinde uçar gibi görüntülenen bir köy silüeti kaydı vardı. Kayıtlarda şu cümle duyuluyordu: Zeren, hatırlayanları bekler, unutanları affetmez. Asya bir daha bulunamadı. Ama bazı geceler, Sis Dağı'nın eteklerinde yalnız başına yürüyen bir kadın silüeti görülüyor. Yanında bir çocuk, ellerinde taş bir saat ve arkalarında yankılanan bir şarkı. Sis geldi, vakit bitti, Zeren uyur, zaman gitti. Zeren, bir köy değil, bir hatıra, bir sınav, bir geçiştir. Belki de hepimiz hayatımızda bir kez Zeren'e yaklaşırız. Ama orada kalmak mı, dönmek mi? İşte o seçimi hepimiz bir gün yaparız. Bu, Karadeniz'in unutulmuş bir efsanesiydi. Gerçek mi? Uydurma mı? Cevap, sislerin ardında. Bir efsane bitti. Peki ya siz? Zeren'e ne zaman yaklaşacaksınız? Arkadaşlar, sisler içinde kayıp köy, Zerenköy efsanesi, Karadeniz'in gizli hikayesi hakkında bir video yapmak istedim. Önemli bilgileri sunmaya çalıştım. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi bekliyorum. Yorum yapmayı da unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.